Arkadaşlar herkese merhaba, benim Bul Şampiyon. Bugün sizlere Paragon Level nedir ve ne işe yarardan bahsedeceğim arkadaşlar. Paragon Level aslında ilk 70. seviyeye kadar ihtiyacımız olmayan bir şey aslında. 70'ten sonra devreye giren bir olay. Oyuna yeni başlayanlar için bu Diablo 4'ün biliyorsunuz duyurulmasından sonra Diablo 4'ün çok güzel grafiklerinden sonra ve yeni karakterlerin gösterilmesinden sonra insanların dikkatini çekti tabii ki de. Tabii bu mantık, strateji ve oyun yapısını herkes öğrenmek istiyor. Fakat Diablo çok derin bir oyun olduğu için arkasında bir sürü hikaye ve bir sürü barındırdığı şey var. Dolayısıyla insanlar şu an Diablo 3'ten başlayıp bir şeylere yetişmeye çalışıyorlar aslında. Daha önceki seriyi oynamayanlar, Diablo 2-1'i hiç tanışmayanlar şu an Diablo 3'ten başlayıp olaya devam ediyorlar aslında. Dolayısıyla bana gelen sık sorulardan biri Paragon Level'i nedir, ne yapmalıyız, bunları nasıl dağıtabiliriz gibi. Arkadaşlar ilk 70. seviyeye kadar herhangi bir Paragon Level'e ihtiyacınız yok. Çünkü 70. seviyeye kadar sizin 70'i bitirmeniz lazım. 70'e kadar gelmeniz lazım. Fakat 70'ten sonra olay değişiyor. Karakterinizi 70'ten sonra şurada görmüş olduğunuz sol üstte 588 gibi bir rakam var. Bu benim 588. Paragon level. Yani ben 70. seviyeden sonra 588 kez level atlamışım ve bunlar Paragon olarak bana yansımış. Paragon levelleriniz arkadaşlar, eğer bir sezon karakteri açıyorsanız, sezonda bir karakteri açtınız. Hardcore ya da normal seasonal açtınız. Paragon kazandığınız Paragon leveller hiçbir şekilde gitmez. Yeni bir karakter açsanız bile. Paragon levelleriniz sizde kalır. Yeni bir karakter açsanız da 70. seviyeye getirirsiniz ve Paragon levellerinizi dağıtırsınız. Bu sizin için avantajlı olur. Dolayısıyla bir karakterle ilerlerken aslında ikinci bir karakteri açıp da ilerleyebilirsiniz. Paragon levelinizi de buna göre dağıtabilirsiniz. Dolayısıyla Paragon level şimdi ne işe yarıyor ondan bahsedeceğim. İlk olarak P'ye bastığınızda Paragon'la ilgili önümüze bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada ne bölümleri var? Core, Offense, Defense ve Utility. Core'da Dexterity var, Vitality var. Benim şu an Monk karakterim olduğu için Monk'un biliyorsunuz Dexterity'ye ihtiyacı var. Eğer benim Barbar karakteri olsaydım burada Dexterity yerine Strength yazardı. Dolayısıyla Dexterity ve Vitality'ye benim ihtiyacım var. Eğer şeyim olsaydı, Witch Doctor'ım Intelligence yazardı arkadaşlar. Dexterity ve Vitality'yi Paragon levellerde sınırsız sonsuza kadar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ne kadar Paragon level atlarsanız o kadar verebilirsiniz. Bir sınırı yok. Fakat diğerlerinde mesela sınır var. Örneğin Movement Speed dediğimiz şey sizin hızınız. Hızınızı 50'ye kadar verebiliyorsunuz. 50 tane Paragon level buraya da verebiliyorsunuz maksimum. Maksimum Spirit'e de 50 tane verebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bazıları sınırlı. Aslında hepsi sınırlı. Dexterity ve Vitality hariç. Monk için. Barbar için de Strength ve Vitality hariç. Diğerlerinin hepsi sınırlı. 50 tane maksimum. Dolayısıyla siz 1500 Paragon level atlasanız da bunları doldurduktan sonra Dexterity ve Vitality'ye yüklenmeniz gerekiyor günün sonunda. Peki bu Paragon levelleri nasıl dağıtmalıyız? Kritik sorulardan biri. İlk olarak Paragon leveller size geldiğinde arkadaşlar bir tane core, bir tane offense, bir defense, bir utility. Bu şekilde düşmeye başlayacaklar. Size gelmeye başlayacaklar 70. seviyeden sonra. Peki bunları nasıl dağıtmalısınız? Nasıl bir strateji üretmelisiniz? Bu tamamıyla sizin üstünüzdeki silahlara bağlı arkadaşlar. Üstünüzdeki silahlara göre bu durum değişir arkadaşlar. Burada kendiniz bir strateji üretmeniz gerekiyor. Ben kendi stratejimden bahsedeceğim. Sizin stratejiniz tabii ki de farklı olabilir. Farklı bir strateji üretebilirsiniz. Ama ben genel olarak karakterlerimde hardcore olarak kullandığım için, ölümlü karakter kullandığım için ona göre bir strateji izliyorum ve Paragon levellerimi buna göre dağıtıyorum. İlk olarak benim yaptığım, defansta özellikle yapmak istediğim ilk olarak armor'a yüklenirim arkadaşlar. Her zaman ilk gelenlerin hepsine armor'a veririm ve %25 armor'ımı arttırırım. Daha sonra resistol'a veririm. Armor bildiğiniz korumadır aslında. Bir kendiniz kalkanınız gibi düşünün. Yani armor'ınız ne kadar iyi olursa o kadar daha az hasar alma şansınız oluyor. Resistol'da ise bütün elementlere karşı ateşli, ışıklı, poisonlı. Burada resistiniz ne kadar fazlaysa buradaki bu ateşli, ışıklılar, işte ateşli, ışıklı buzlara falan korunmanız daha çok artıyor. Dolayısıyla ikinci resiste verebilirsiniz. Resiste yüklenmeniz mantıklı. Üçüncüsüne Life Regeneration verebilirsiniz. Life Regeneration'da sürekli sizin arkada canınızı rejenere ediyor, tazeliyor. Ya saniyede bir yaklaşık 10.000 tane bana arttırıyor şu an. Dördüncüsü ise Life'a verebilirsiniz. Defansta yani canınıza verebilirsiniz. Canınızı arttırmak için. Mesela 19 tane vermişim ben. Bu bana %9,5 daha fazla can vermiş. Resist'e ise 30 tane vermişim. 150 tane artı 150 resist vermiş bana. Armor'da 50 tane verdiğimde %25 daha fazla koruma vermiş. Bu çok güzel bir şey Armor'da. Life Regeneration'da ise 48 taneyi vermişim. Bu da artı 10.299 tane vermiş bana saniyede bir. Dolayısıyla Defense'da benim ürettiğim strateji bu. Mesela sizin canınız çok azdır. İlk canı da verebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin stratejinize bağlı arkadaşlar. Burada önemli olan sizin nasıl bir karakteriniz olduğu, canı az olabilir fakat hasarı çok olabilir. O zaman
Burada cana daha fazla vermeniz lazım arkadaşlar. İlk armor değil de cana yüklenin. İkinciye armor'a verin. Üçüncüye resiste verin. Bu tarz stratejiler öğretin arkadaşlar. Ben ilk olarak armor'a veriyorum. Çünkü ben her zaman canımı yükseltmeye çalışıyorum. Benim canım şu an mesela 737 bin. Yani canım her zaman ben yüksek tutarak oynamaya çalışıyorum. Çünkü hardcore bir karakterim ama season'ın yani ölümlü bir karakterim. Siz season'ın karakter açarsınız. Yani sezonsal bir karakter açarsınız. Hardcore değildir. Canın sizin için çok önemi yoktur. O zaman armor'a, resiste yüklenirsiniz. Deli gibi ilk başta. Ondan sonra Life Regeneration ve Life'a verirsiniz. Burada dediğim gibi tamamıyla sizin defans stratejinize bağlı arkadaşlar. Gelelim ofans kısmına. Ofans kısmında neler var? Burada critical hit damage, critical hit chance, cooldown reduction ve attack speed. Attack speed burada kritik. İlk olarak aslında en kritiği benim için, yani benim stratejilerimde her zaman Diablo 3'te ve Diablo oyunlarında yürüttüğüm stratejide Paragon skill'lerim için Diablo 3'te özellikle critical hit chance dediğimiz şeye verin arkadaşlar. Yani critical hit chance kritik hasarınızı, yani siz kritik hasarınızı ne kadar fazla arttırırsanız arkadaşlar o kadar, yani 3 vurduğunuzun ikisi falan, 2 tane normal vurursunuz, bir tane kritik vurursunuz. Mesela bu bana critical hit şansımı %5 arttırıyor, 50 tanesi. Yani %5 iyi bir rakam. Yani çünkü bu totale vurduğunuzda critical hit şansınızın %5 artması çok, yani 30 iken 35 oluyor. Yani bu bayağı güzel bir şey. Yani 3 vurduğunuzdan biri kritik oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu kritik hasarı burada bu şekilde yapın. Critical hit damage'de kritik hasarınızı, verdiğiniz hasarı arttırıyor. 16 tanesi %16 arttırmış benim critical hit damage'imi. 50 tane verirsem bu bayağı bir %30'lara falan çıkar arkadaşlar. Ben şu an burada farklı bir strateji ürettim. Cooldown Reduction'a verdim. Cooldown Reduction benim sürelerimi kısaltıyor. Kullanmış olduğum skill'lerin süresini %10 kısaltıyor. 50 tanesini ilk buna verdim. İlkine Critical Hit Chance, ikinciye Cooldown Reduction, üçüncüye Attack Speed ve dördüncü Critical Hit Damage'e verdim. Benim aslında yürüttüğüm strateji bu. Ortaklaşa gidiyorum böyle. Bir Attack Speed'e veriyorum. Attack Speed de sizin atak hızınızı arttırıyor arkadaşlar günün sonunda. Karakterinize göre değişir bu. İlk barbarla giderseniz Attack Speed'inize yüklenin ilk. O daha sonra Critical Hit Chance'a yüklenin. Burada karakterlere göre strateji yapmanız gerekiyor. Ben şu an burada Monk olduğum için ilk olarak yaptığım şey critical hit hasarımı arttırmak. Kritik hit hasarımı, verdiğim hasarı arttırmak. İkincisi dediğim gibi süreleri kısaltmak, skill'lerin cooldown reduction'ı arttırmak %10. Çok mantıklı benim için. Üçüncüsü atak hızımı arttırmak. Dördüncüsü de critical hit hasarı, kritik hasarımı arttırmak. Benim stratejim bu şekilde. Siz burada dediğim gibi farklı bir strateji de üretebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Dördüncüsü utility'ye gelelim arkadaşlar. Utility'de ise araya demiş, yani verdiğiniz, hangi alana verdiğiniz hasarın boyutu. Sizin araya damage'ınız ne kadar fazla olursa yere vurduğunuzda etrafınızdakiler o kadar toz duman edersiniz. Dolayısıyla araya damage kritik arkadaşlar. Araya damage'ınızı ben arttırdım şu an. İşte 50 tane geldiyse de %47 tanesini buraya vermişim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. İkincisi Resource Cost Reduction. Resource Cost Reduction şu işe yarıyor arkadaşlar. Harcadığınız costu, bu aşağıda gördüğümüz mesela Spirit var. Spirit'in %10'unu ben geri alıyorum. Bu geri alma olayı. 50 tanesini buraya verirseniz resource'unuzu geri alıyorsunuz. %10. İyi bir şey. Yani 10 harcıyorsanız bir tanesini geri alıyorsunuz. Güzel bir durum. Life per hit, vurduğunuz her hasarda ne kadar can aldığınızı söylüyor life per hit aslında. Ben 50 tanesini kullanmışım. Bana 8046 bir vurduğumda life per hit. Yani 8000 can veriyor vurduğumda, hasar verdirdiğimde. Dördüncüsü de Gold Find arkadaşlar. Burada sizin yapmak istediğiniz stratejiye bağlı aslında ama benim yapmış olduğum strateji şu. İlk olarak verdiğim Life per Hit'e veririm arkadaşlar. Ama burada sizin stratejinize göre dediğim gibi ilk Resource Cost Reduction'a da verebilirsiniz. Araya damage'e de verebilirsiniz. Ben Life per Hit'e veriyorum. Daha sonra Resource Cost Reduction ve daha sonra araya damage'e veriyorum. En son da Gold Find'e veriyorum arkadaşlar. Altın benim için en son öncelikli. Çünkü Volt'a falan giriyorum. Yani Puzzle Ring gelirse Volt'a giriyorum. Yukarıdaki videomdan bakabilirsiniz. Bu tarz şeylerle altın ve gem ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Dolayısıyla Gold benim için en son öncelikli burada. Ama sizin için altına öncelikli olursa burada altına da Gold Find'a da verebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihinize kalmış bir şey ya da stratejinize bağlı bir şey. Fakat ben size burada yukarıdaki videomda dediğim gibi anlattım bu Volt'la ilgili. Puzzle Ring gelerek burada Volt'a gelerek daha çabuk altın toplayabilirsiniz. Böylelikle buradaki paragonlarınızı bu farklı yerlere dağıtmanıza olanak tanır bu da. Yani bunu tavsiye ederim açıkçası. Gelelim sonuncusu Core. Core'da arkadaşlar Dexterity ve Vitality sınırsız. Sonsuza kadar verebilirsiniz. Yani diğerleri nasıl 50'ye kadar sınırlıydı? Dexterity, Vitality'de bu sınır yok. Eğer Barbar olsaydı Strength ve Vitality olacaktı. Bunlarda sınır yok arkadaşlar. Yani siz hepsini 50'ye tamamladınız. Bütün hepsini, geri kalanların hepsini, Paragon skill'lerinizi Dexterity ve Vitality'ye dağıtıyorum ben. Barbar olsaydım Strength ve Vitality'ye dağıtıyor olacaktım.
Witch Doctor olsaydım Intelligence Vitality'ye dağıtıyor olacaktım. Ben burada ilk olarak yaptığım maksimum Spirit'e vermek. Benim şu an için stratejim bu şekilde. Kaynak benim için çok kritik. Ne kadar daha fazla spiritim olsa o kadar daha fazla canavarlara hasar verebilirim. Dolayısıyla spiritimi arttırıyorum ilk arkadaşlar. İkincisi Vitality'ye veriyorum. Çünkü hardcore bir karakterim. Cana ihtiyacım var. Dediğim gibi siz hardcore kullanmazsanız burada Movement Speed ve Dexterity'ye yüklenebilirsiniz. Ya da barbarsanız Strength'e yüklenebilirsiniz. Ya da Witch Doctor'sanız Intelligence'a yüklenebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin stratejinize bağlı. Ben ölümlü bir karakter olduğum için Vitality ağırlıklı veriyorum. Daha sonra Movement Speed'e biraz verdim ve Dexterity'ye ağırlıkla verdim. Dexterity hasarımı arttırır. Vitality canımı arttırır arkadaşlar. Movement Speed'de zaten benim hızımı arttırıyor. Daha çabuk sağa sola kaçmamı sağlıyor. Maksimum Spirit de benim Spirit'imi arttırıyor arkadaşlar. 50 tanesi artı 50 Spirit vermiş bana. 50 tanesi. 50 tane Movement Speed'de 7 tane 17 tane Movement Speed'de 17 tane Paragon levelde %8,5 Movement Speed'imi arttırmış mesela. 50 tane Paragon skill'de 50 tane maksimum Spirit'imi arttırmış. 43 tane Paragon skill'i buraya da vermişim. 215 tane Vitality vermiş. 37 tane Paragon levelde ise 185 tane artı 185 Dexterity sağlamış bana. Dolayısıyla Paragon level mantığı bu şekilde arkadaşlar. Yani bu oyunu oynuyorsanız 70'ten sonra olay başlıyor arkadaşlar. Paragon'un önemini bilmeniz lazım ve 100 seviyelerde olmanız için bunları stratejik bir şekilde dağıtmanız lazım. O yüzden açıkçası bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Paragon levelleri bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım yani böyle açıklayıcı bir video olmuştur. Yani diye düşünüyorum. Son olarak burada yanlış dağıttıysanız değerleri şurada reset düğmesi var. Reset'e basarak bunları sıfırlayıp tekrardan da dağıtabilirsiniz. Her biri için bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da son olarak belirteyim. Yani umarım açıklayıcı güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın.